Herkese merhabalar, Şehirdar sayfasına hoş geldiniz. Bugün 30 Nisan 2023, 5. kovanımızın genel durumunu kontrol edeceğiz. Şimdi geçen hafta yaptığımız kontrollerde kovanımıza bir tane temel petek vermiştik ve arılarımızın çoğalmasını beklemiştik. Şimdi bu hafta da arılarımızın durumunu kontrol edeceğiz. Eğer arılarımız istediğimiz düzeyde çoğaldıysa arılarımıza kat atacağız bu hafta. Yani bu haftaki yapacağımız kontrol bu. Arıların istediğimiz düzeyde çoğalıp çoğalmadığına bakacağız. Şimdi videoların biraz geç yayınlandığının farkındayım ama haftada 3 tane video atmaya çalışıyorum artık. Çünkü iş yoğunluğundan ve bu videoları işlemek çok uzun sürdüğü için çok fazla zamanımı alıyor. O yüzden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum ama dediğim gibi çok fazla zamanımı alıyor. O yüzden biraz videolar geç kaldığı için elimden geldiğince hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Şimdi yarım şerbetliğin altında çok fazla bir arı yoğunluğu yok ve yarım şerbetliğin altı kısmen boş. Burada fazla bir şey yok. O yüzden kovana rahat bakabilmek için yarım şerbetliği kenara alacağız ve geçen hafta vermiş olduğumuz temel peteklerin kabartılıp kabartılmadığına bakacağız. O yüzden geçen hafta vermiş olduğumuz ikinci sıradaki temel peteğin kabartılıp kabartılmadığına kontrolünü yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi buradaki temel peteği çok güzel bir şekilde kabartmışlar ama sadece ön tarafını çok güzel kabartmışlar. Arka tarafında %70, %60 civarındaki gibi kabartılmış. Yani böyle bir enteresanlığı var. Onun dışında bu çıtadaki arı yoğunluğu fena değil. O yüzden diğer çıtalara da bakarak bu kovana kat atılıp atılmayacağını kontrol edeceğiz. Şimdi 3. çıtayı çekerken arı sıkıştırdığımız için gördüğünüz gibi arılar bir anda bir hücum ettiler. Burada kekik naneli suyu sıktığımız için de hemen gördüğünüz gibi bu alarm feromonu engelleniyor. Zaten çıtayı çektiğimiz gibi de ana arıyı burada gördük. Ana arımız da burada güzel bir şekilde çalışıyor. O yüzden ana arıyı da gördüğümüz için bugün yumurta kontrolü yapmaya gerek yok. Sadece arıların yoğunluğuna bakacağım. 4. çıtamızda komple kapalı yavrulu bir çıta. Burada güzel bir kapalı yavrulu çıtamız var. Şu an arı yoğunluğu benim hoşuma gitti. O yüzden bu çıtayı ne olur ne olmaz diye yukarıya alacağım. Bir daha aramakla uğraşmayayım diye. Eğer bir sonraki çıtalarda arı yoğunluğu hoşuma gitmezse tekrardan geri yerine bırakacağım. 5. çıtamızda kapalı yavrulu bir çıta ve buradaki kapalı yavruların bir kısmı çıkmış. Bunu da üst kata alabilirim. Yandaki çıtada da biraz kapalı yavrular gördüm. Ona da baktıktan sonra hangi çıtayı alacağıma karar vereceğim. 6. çıtada da kapalı yavrular var ve buradaki kapalı yavruların bir kısmı da çıkmış. Şu an gördüğünüz gibi arı yoğunluğu gayet iyi, çıtalardan taşma seviyesine gelmiş neredeyse. Ve buradaki kapalı yavruların bir kısmı da çıkmış. O yüzden bu çıtayı da almayacağım, kenara bırakacağım. Bir sonraki çıtaya bakacağım. Şu an kovanın popülasyonu gayet iyi durumda, çok iyi çoğalmışlar. Geçen haftaki yavruların çoğu da çıkmış. O yüzden şu an çıtalardaki arı yoğunluğu gayet güzel. O yüzden bu hafta ikinci kata atacağız. Çünkü kovan ikinci kata atmaya müsait durumda şu an. Bunun için de 7. çıtayı ikinci kata atmak için kenara alıyorum. Şimdi diğer çıtaların da kontrolünü yaptıktan sonra ikinci katı atacağım. 8. çıtada da kapalı yavrulu bir çıta ve buradaki kapalı yavruların bir kısmı da çıkmış. Ve çıkan gözleri de arılar nektar doldurmuşlar. 9. çıtamız da komple kabartılmış. Burada şu an kabartılmayan çok az bir yer var. Sadece dediğim gibi çıtalar çok dandik olduğu için teller de iyi yapıştırılmadığından dolayı tel hizası boyunca oraya yumurta atmamışlar ve bu benim ilk defa bu sene başıma geliyor. Daha önce çıtaların tellerini ve peteklerini kendim yapıştırmıştım. Hiçbir zaman hazır almamıştım. Bu sene ilk defa hazır aldık ve bu durumda ilk defa başıma geldi. O yüzden bir daha başıma gelmemesi için bundan sonra kendim yapacağım. Daha önce de söylemiştim. Şimdi 9. çıtayı kenara çektik ve 9. çıtada bir tane boşluk oluştuğu için oraya bir tane temel petek vereceğiz. 9. çıtada temel peteği verdikten sonra duvar çıtasını 9. çıtanın yanına çekeceğim. Duvar çıtasını çekmeden önce kontrol ettiğimde burada güzel polen olduğunu gördüm. Gördüğünüz gibi arı yoğunluğu da iyi vaziyette. Şimdi çıtaları sıkıştıracağım ve ikinci çıtaya da tekrardan temel petekli bir çıta vereceğim. Şimdi bu vereceğim temel petekle beraber bu kovan yukarı çıkartacağım peteklerle beraber toplamda 13 çıtaya çıkacak. Yarım şerbetlikle beraber 14 çıta olacak. Şimdi bu kovanın videosunu çekerken kameranın videosu kendi kendine durmuş. O yüzden ikinci katın videosunu başka bir videodan ekleyeceğim. Zaten işlemleri aynı. İkinci katı atmadan önce yarım şerbetliği kovana veriyoruz ve buraya birebir oranında şerbet veriyoruz. Ondan sonra da varavoyla mücadelemizi yaptıktan sonra yukarıda 6 çıtalık bir boşluk olacağı için kovanın 6 çıtalık bir boşluğunu çuvalla kapatıyoruz. Bunu isterseniz benim yaptığım şekilde yapmayabilirsiniz. Direkt ikinci kattan çuvala da sarabilirsiniz. Ben bu şekilde daha sağlıklı bulduğum için bu şekilde yapıyorum. Şimdi yukarıdaki boşluğu kapattıktan sonra ana arı ızgarasını koyuyoruz ve ikinci katı kovana yerleştiriyoruz. Ve yukarıya da şu an elimde ballı bir çıta olmadığı için bir tane kabartılmış temel petek veriyorum. Hemen yanına alt kattan aldığım yavrulu çıtayı veriyorum. Onun yanına da alt kattan aldığım yavrulu çıtayı veriyorum. 4. sıraya da yine daha önceden kabartılmış bir tane petek veriyorum. Ve bunların yanına da tahtadan yaptığım bölme tahtasını yerleştirip
tekrardan çuvalla sarıp sera naylonunu koyduktan sonra kovanı kapatıyorum. İkinci kat atma işlemimiz de bu şekilde oluyor. Benim 4 senedir uyguladığım ikinci kat atma yöntemi bu şekilde. Benim bu haftaki kontrollerim bu kadar. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.